şöyle bir soru da aklıma geliyor Onur Hocam. Geniz eti her bademcik ameliyatı olan çocukta alınıyor mu? Geniz eti her bademcik ameliyatı olan çocukta alınmıyor. Ama tabii burada muayene önemli ve ameliyatı ne için yaptığınız önemli. Eğer tıkayıcı uyku apnesi olan ya da uyku hastalığı olan diyeyim bir çocuk söz konusuysa ve bademciği ile beraber geniz etinin de büyük olduğunu görüyorsak dahil ediyoruz. Sadece geniz etinin büyük olduğunu görüyorsak bademciği dahil etmeyebiliyoruz. Sadece geniz eti alınabiliyor. Sadece geniz etini alabiliyoruz. Kulakta sıvı toplanması da bu durumlara sıklıkla eşlik edebiliyor. Serozotit dediğimiz hastalık. Böyle bir durum varsa serozotitin tedavisiyle beraber geniz etini almayı tercih edebiliyoruz. Özellikle 4 yaşının üstünde geniz etinin alınması kulakla burun arasındaki bağlantı olan östaki borusunun burun tarafında o dokunun kitle etkisiyle ve bazen de mikrop kolonizasyonu etkisiyle östaki borusunun fonksiyonunu bozduğu için kulak açısından gerekebiliyor alınması. Bunların kararı tabii bu hastayı değerlendirerek veriliyor. Çok az bir süremiz kaldı Onur Hocam. Şu soruyu da sormak istiyorum. Ameliyattan sonra yaşam kalitesi nasıl değişiyor? Hem çocukların hem anne babaların aslında değil mi? Ailenin yaşam kalitesi değişiyor herhalde hocam. Evet, horlama böyle bir şey. Bir sosyal ve toplumsal bir hastalık da olabiliyor bazen. Aile açısından tabii ki çok işler olumlu gidiyor. Çocuklar uykudaki o horlama, ağza açık uyuma, apne, sık sık uyanma, huzursuz uyuma, işte çiş kaçırma falan gibi durumlardan kurtuluyor. Eğer tıkanma nedeniyle bunu yapıyorsanız. Enfeksiyon nedeniyle yapıyorsanız o sık sık tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonların öne alınıyor. Sinüzit sıklığı azalıyor. Kulakta sık tekrarlayan otitlerin sıklığı azalıyor. Sıvı toplanması varsa ve bunun için ameliyat yapıyorsak bunlarda başarı elde edebiliyoruz. Obstrüktif yani tıkayıcı uyku bozukluklarının çocukluk çağında tedavisinde %90 gibi bir başarıya sahip bademcik ve geniz eti cerrahisi. Ama tabii bunların bilimsel rehberlere uygun şekilde doktor takibinde ve işte belli bir algoritma içinde değerlendirilerek yapılması lazım. Son mesaj ne olur Onur Hocam? Eve götürecekleri mesaj aileler. Yani bu belli bir doktorun takibinde ve az önce söylediğim gibi bilimsel rehberler doğrultusunda eski yanlış tedavi yaklaşımlarına saplanmadan tedavi edilmeli. Bu şekilde tedavi edilirse gerçekten çok yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor. Bir doktor olarak benim de en tatmin eden hasta grubu aslına bakarsanız. Çünkü çok şiddetli bir probleme çok mutlak bir çözüm bulup değil mi? Ondan sonraki ömrünü rahat geçirmesini sağlayabiliyorsunuz. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Zaman ayırdınız, ederim. bu kıymetli bilgileri bizlerle Çok sağ olun. paylaştınız.